Merhaba, hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Nepal'in en önemli tapınaklarından biri olan Pashupatina Tapınağı'ndan bahsedeceğim. Pashupatina Tapınağı'ndan bahsetmeden önce dilerseniz sizleri de sıkmadan biraz Hinduizm'den bahsedeyim. Ve bu bilgiler ışığında %80'i Hindu olan Nepal'de bu tapınağın önemini biraz daha net anlatabilirim sanıyorum. Dünyanın bilinen en eski dini olan Hinduizm, yaklaşık 5000 yıllık bir tarihi var. Ritüeller diğer dinlere göre çok eski olduğundan biraz daha böyle farklılıklar ve ilginçliklerle karşılaşabiliyoruz. Hinduizm'de cennet veya cehennem kavramı yok. Daha doğrusu şöyle yok. Cennet ve cehennem yaşadığımız dünyanın ta kendisi aslında. Bir önceki hayatta elde ettiğimiz karma hesabı bir sonraki hayatımıza aktarılıyor ve bu bizim cennette veya cehennemde, daha doğrusu dünya üzerinde cennet veya cehennem hayatını yaşayacağımızı belirliyor. Bu inancın temellerinde samsara kavramı var. Samsara kavramına göre her insan doğarken acı çekerek doğar ve bu acısını dindiremezse reenkarnasyon olmaya devam eder. Acısını dindirip Nirvana'ya ulaştığında da bu yaşam döngüsü, reenkarnasyon sona erer. Ölüm samsarada bir yaşamın sonu ve yeni bir hayatın başlangıcı. Yani böyle bir döngü içerisine giriyorsunuz samsara kavramında. Samsara'ya göre 6 tane hayat var. 3 tane iyi hayat var, 3 tane kötü hayat var. Çarkı tam ortadan ikiye böldüğümüz zaman iyi hayat ve kötü hayatlar karşı karşıya geliyor. İyi hayatlar bilgelik, insanlık ve cennetten geçiyor. Kötü hayatta ise hayvan olmak, ruhani yaşam ve cehennem yer alıyor. Bu yaşadığımız hayatta elde ettiğimiz pozitif karmalar ne kadar fazla ise bir sonraki hayatımızda cennete bilge bir insan olarak geliyoruz. Fakat negatif karmamız daha fazla ise ruhani bir yaşam içerisinde bir hayvan olarak dünyaya geleceğimize inanıyorlar. Bizi negatif karmaya götüren 3 tane duygu var. Bunlar cehalet, İstek ve arzular ve öfke. Aslında bizim arkadaşlar arasında karma dediğimiz şey Hinduizm ve Samsara hayat felsefesine göre bir yaşam şekli. Tekrar gelelim dilerseniz Pashupatina Tapınağı'na. Pashupatina Tapınağı bu samsara döngüsünün sonunda ve aynı zamanda da tabii başında yer alıyor bu bilgiler ışığında. Çünkü ölümün ve yeni hayatın başlangıç noktası Pashupatina Tapınağı. Daha doğrusu Pashupatina Tapınağı demeyelim. Pashupatina Tapınağı'ndaki törenler bu hayatın sonu diyelim. Bu tapınakta insanlar yakılarak bir sonraki hayatlarına uğurlanıyor yakınları tarafından. Eski hayatın sonu, yeni hayatın başlangıcı dediğimizde aslında tapınağın hangi tanrıya adandığı Hinduizmi bilen arkadaşlar tarafından fark edilmiştir. Tabii ki Shiva. Hinduizm'de 3 tane büyük tanrı var. Shiva, Brahma ve Vishnu. Brahma yaratıcı tanrı. Yani tam olarak bizim kabul ettiğimiz şekilde yaratıcı değil. İlk yaratıcı tanrı gibi düşünmek lazım bunu. Vishnu koruyucu tanrı. Shiva yok edici ve tekrar yaratıcı tanrı. Ölüm bu inanışta yok olma ve yeniden hayata gelme anlamı taşıdığından neden bu tapınağın Shiva'ya adandığı zaten belli oluyor. Samsara'yı, tanrıları ve Hinduizmi Hindistan videosunu çekerken daha detaylı anlatırım. Sıkılıp gitmediyseniz gelelim tapınağa. Tapınağa giriş 2000 rupi, yaklaşık 15 dolar ediyor. Ben daha önceleri yan kapıdan girdiğim için mi yoksa Nepalliye benzediğim için mi bilmiyorum ama ücret ödemeden giriyordum. Fakat son gittiğimde yan kapıya da açıkçası güvenlik koymuşlar. Ben her ne kadar Nepalliyim desem de inandıramadım ve ücretini ödeyip içeri girdim. Tamel'den çok uzak değil burası. Hatta havalanı ilk indiğimizde Tamel'e doğru giderken yolun sağında göreceksiniz tapınağı. Tamel'den 5-6 kilometre civarında yaklaşık 15-20 dakikalık bir taksi yolculuğu sonunda ulaşabiliriz Pashupatina Tapınağı'na. 500-600 yıllık bu tapınağa ilk girdiğinizde fark edeceğiniz şey tapınağı ortadan ikiye bölen Bagmati Nehri ve etrafta dolaşan maymunlar olacak. Tiger Water yani kaplan suyu anlamına gelen Bagmati Nehri Shiva'nın yaşadığına inanılan yer olan Himalayalardan doğuyor ve Hinduizm için çok kutsal olan Ganj Nehri ile birleşiyor. Bagmati Nehri'nin bir kıyısında 108 tane küçük yapı göreceksiniz. Bunlar 108 ayrı kral tarafından Shiva'ya adanmış tapınaklar. Bunların altlarında da tabii her fotoğrafta gördüğümüz gibi sadularla karşılaşacağız. Bagmati Nehri'nin karşı tarafında ise gatları ve birkaç tane büyük yapı göreceksiniz. Gatlar, Ganj'a inen merdiven anlamını taşıyan ölülerin yakıldığı yerler. Eskiden gittiğim zamanlarda Bagmati Nehri'nin karşısında yer alan Gat tarafında turistlerin geçmesi, daha doğrusu Hindu olmayanların geçmesi yasaktı. Fakat son gittiğimde oraya da turistlerin alındığını gördüm. Köprünün karşı tarafında 2 ayrı Gat grubu göreceksiniz. Sol tarafta yer alan 7 tane Gat, normal insanların yakıldığı, kastın altında yer alan insanların yakıldığı. Sağ tarafındaki 3 tane Gat da asillerin ve kraliyet ailesinden gelenlerin yakıldığı Gatlar. Kısaca kas sistemi hakkında biraz bilgi vereyim. Kas sisteminin en üstünde Brahmanlar, Sadular, yani din adamları ve din eğitmenleri yer alıyor. Onun altında Kaştriyalar yani kraliyet soyundan gelenler ve savaşçılar var. Bir alt kastta Vaisyalar, toprak ve ticaret işleriyle uğraşanlar.
En altta ise Sudralar yani işçiler ve köleler yer alıyor. Bunun dışında Parya adı verilen kast dışı dokunulmazlar diye tabir edilen bir sınıf daha var. Fakat buna zaman içerisinde insan hakları derneklerinin itirazları sonucu yok edilmiş bu kast ve Sudralarla birleşmiş. Paryaların herhangi bir eskiden hak ve özgürlükleri yokmuş. İnsan olarak bile görülmüyorlarmış. Görüldüğü gibi Sadular kraldan bile üst kasta yer alıyor. Politik güçleri o kadar fazla ki zaman zaman kralın çıkartacağı bazı kanunların dine aykırı olduğu görüşünü savunarak ayaklanmışlar ve bu kanunların iptal olmasını sağlamışlar. Çok ilginç. Bizde böyle şeyler olmaz diğer dinlerde. Sağ tarafta yer alan gatların arkasında beyaz bir bina göreceksiniz. Buraya insanlar ölmeye geliyorlar. Yani umudu olmayan, tıbbi olarak bir çözüm bulunamayan hastalar buraya gelip burada ölümü bekliyorlar açıkçası. Çok enteresan bir kültür, çok enteresan bir ritüel. Peki insanlar neden yakılıyor diyeceksiniz belki de. Hinduizme göre vücut insan ruhunun kafesi ve bu kafesten en hızlı kurtulma şekli gömülmek değil, yakılmaktan geçiyor bu inanışa göre. Aslında Tanrı'ya sunulan adakların yakılması çok eskilere dayanıyor. Şamanizm dönemlerine dayanıyor ve ateş Budizm'den Hinduizm'e, İslamiyet'ten Hristiyanlığa kadar birçok din için çok önemli bir materyal. Ölü yakma törenlerinde Hinduizmin kast sistemini yine göreceksiniz. Din adamları yani sadular yakılmayıp gömülen tek kast. Söylediğim gibi kast sisteminin en üstünde yer alan Brahmanlar sağ tarafta ve diğer kastlar da sol taraftaki gatlarda yakılıyor. Cenaze törenlerinde yine çeşitli ritüeller kendini gösteriyor. Eğer ölen erkekse ailenin en büyük oğlu, eğer ölen kadınsa ailenin en küçük oğlu cenazeyi kafa tarafından yakmaya başlıyor. Bir ölü yaklaşık 3-3,5 saat civarında yanıyor. Aslında ne kadar kısa sürerse bu yanma işlemi kişinin günahlarının o kadar az, ne kadar uzun sürerse de o kadar çok olduğunu inanıyorlar. Az olursa bir sonraki hayatının daha iyi ve daha kolay geçeceğine inanıyorlar. Günde yaklaşık 30-35 cenaze yakılıyor burada. İnsan yaratılışında hiçbir yapay malzeme olmadığı için hiçbir yapay malzeme kullanılmadan yakılıyor. Bir ölünün yakılması için yaklaşık 500 kilo odun, 10-15 kilo civarında da gübre kullanılıyor. Yakılmadan önce aile cenazeye çiçekler, çiçekten yapılmış kolyeler falan veriyor. Aslında bu bizim kültürümüzde de, Hristiyanlıkta da ve bütün kültürlerde var. Yani ölüye bir son uğurlama olarak çiçeklerle uğurlama. Yakılan kişinin akrabaları saçlarını kazıtırlar ve 13 günlük bir inzivaya çekilirler. Genellikle hatta burada çekiliyorlar. Bu gatların sol tarafında bir bina göreceksiniz. Orada böyle yatakhaneler var. Bu yatakhanelerde kalıyorlar 13 gün boyunca ve matem tutuyorlar. İnsan yaşamı 5 materyalden oluşuyor. Dünya, gökyüzü, hava, su ve ateş. Yakılma işlemi sırasında aslında birazcık da bu temsil ediliyor. Yani şöyle diyorlar aslında: air to air, dust to dust, water to water. O yüzden yakılıyor, küle çevriliyor. Külleri en son Bagmati Nehri'ne, yani Ganj'a açılan Bagmati Nehri'ne atıyorlar. Ve en son suda yaşam son buluyor. Paşupatira Tapınağı'na akşam gelirseniz burada ağartı törenleri var. Hindistan Varanasi videosunu çekerken ağartı törenleri ve ağartı törenlerinin ne olduğunu detaylı anlatacağım. Gelelim Nepal'in olmazsa olmazı sadulara. Birçok fotoğrafta görüyorsunuzdur. Nepal'e gidip de sadu çekmeyeni dövüyorlar zaten. Genellikle erkek olan sadular kastın en üstünde. Kraldan bile yüksek kasttalar. Ve söylediğim gibi yakılmıyorlar. Çünkü günahlarından zaten arınmış olduklarını, yakıp günahlarından arınmalarının gerek olmadığına inanılıyor saduların. Başlarda en üst kast olan Brahminlerin sadece sadı olmasına izin veriliyordu. Fakat günümüzde tüm kastlardan insanların sadı olmasına izin veriliyor. Saduları gördüğünüzde hemen fark edeceksiniz zaten. Üstlerinde herhangi bir giysi yok. Sadece alt taraflarını kapatan bir giysileri var. Çünkü dünyevi hiçbir malzemeye sahip olmak istemiyor sadular. Sadular genellikle kutsal kabul edilen nehirlere yakın yaşıyorlar. Bu neresi? Hindistan dediğimizde Varanasi, Haridvar. Nepal'de de tabii ki Paşupatina Tapınağı, Bagmati Nehri'nin kıyısı. Söylediğim gibi saduları ilk gördüğünüzde önce kıyafetleri olmadığını fark edeceksiniz. Daha sonra uzun rastlanmış saçları, çeşitli küllerle boyanmış vücutları ve sürekli içtikleri kenevirleri göreceksiniz. Sadular sadı oldukları gün saçlarını kazıtıyorlar ve bir daha hiç kestirmiyorlar. O yüzden saçlar rastlanmaya başlıyor. Vücutlarının beyaz olmasının sebebi hem ölüm küllerini vücutlarına sürüyorlar hem de tanrılara biraz benzemek için vücutlarını beyazlatmak istiyorlar. Üzerlerine sürdükleri küller, ölü külleri aslında ölümü temsil ediyor.
yüzlerini de kendilerine adadıkları Tanrı'nın sembolleriyle boyuyorlar. Kenevire gelince keneviri dünyaya Shiva'nın getirdiğini, insanların acısını hafifletmek için insanların hizmetine sunduğunu düşünüyorlar. Ve bu yüzden acılarını hafifletmek için ve Shiva'yı anmak için kenevir içiyorlar. Sadular hayatlarında acı çekmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Hepsi farklı farklı yöntemler kullanıyor. İşte çivili tahtaya yatma bizim bildiğimiz en ünlüsü. Onun dışında dillerini delmek, sürekli güneşe bakmak, ayakta uyumak gibi böyle kendilerine acı verecek şeyleri dünyevi acı tatmak için yapıyorlar. Saduların birçok yaptığı şey Guinness Rekorlar kitabına girmiş durumda. 22 yıl boyunca hiç hareket etmemiş veya günde 10-12 kilometre yerde yuvarlanarak Pakistan'a kadar gitmiş sadu var. Bunları internette araştırıp bulabilirsiniz. Hindular ve özellikle sadular acının ölüm ve yeniden doğuş, yani bu sonsuz döngüden kendilerini kurtaracağına inanıyorlar. Eğer çok farklı kareler yakalayacağım diyorsanız Kenevir Festivali olduğu dönemde buraya gelip fotoğraflar belki çekebilirsiniz. Biraz kalabalık oluyor ama bu festivalin adı internetten araştırabilirsiniz. Mahashivatari Festivali. Bu dönemde Nepal'in ve Hindistan'ın çeşitli yerlerinden sadular burada gelip kenevir içiyorlar ve Kenevir Festivali olarak adlandırılıyor bu törenin adı. Su vermek ve su içmenin kutsal olduğuna inanılıyor ve bu yüzden birçok sadunun bir su şişesi ve üstlerine giydikleri o naga dediğimiz işte alt taraflarını kapattıkları kıyafetlerin dışında herhangi bir eşyaları olmuyor. Gelelim burada dikkat edilmesi gereken şeylere. Her şeyden önce tabii buranın bir tören yeri veya bir festival alanı olmadığını bilmek gerekiyor. Buraya insanlar son yolculuklarını uğurlanmaya geliyorlar ve buraya gelen insanları ve akrabaları genellikle hüzünlü oluyor. O yüzden bu insanların yüzlerine fotoğraf, yani Türkiye'de bir cenazeye katılıyorsanız neleri yapıyorsanız o şekilde davranmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü tutup da örnek veriyorum, ülkemizde de bir cenazeye gittiğiniz zaman birinin yüzüne fotoğraf makinesi dayamak çok hoş karşılanmayacaktır. Yani mutlaka saygı duyun. İnsanlar akrabalarını, eşini, dostunu kaybetmiş durumda. O yüzden hassas olabilirler. Bizim görmemiz için yapılan bir tören değil aslında burası. Yani şöyle düşünmekte fayda var. Ülkemizde katılacağınız bir cenaze töreninde uyacağınız görgü kurallarına lütfen burada da uyun. Cenazesi olan bir insanın yanında fotoğraf çekmeye çalışmak, gülmek, bağırarak konuşmak, espriler yapmak ne kadar hoş karşılanmıyorsa burada da öyle karşılanmayacaktır. Yani bu hareketleri yapmazsınız biliyorum ama yine de özen göstermekte, dikkat etmekte fayda var. Saduların fotoğraflarını çektiğinizde genelde para isteyecekler. Ben daha önce gittiklerimde gülümsemeyle ödüyordum ama son dönemde artık onlar da iyice ticari boyuta gelmiş. Para vermeden fotoğraf çekmek biraz güç, saduların fotoğraflarını çekmek. Sadular genellikle yüzünüze bir boya süreceklerdir şöyle ve bileğinize bir ip bağlayacaklar. Benim hala ip burada duruyor. Yani bir 2 yıl falan oldu herhalde. Bu ipin kendi kopmasını beklemek durumundasınız inanışa göre. Eğer kendiniz kopartırsanız uğursuzluk getireceğine inanıyorlar. Bu bölgede birçok maymun göreceksiniz. Maymunlar sallanan eşyalara karşı biraz hassas ve bu bölgenin maymunları biraz agresif. O yüzden maymunlara burada çok fazla yaklaşmayın. Artı sallanan eşyalarınıza biraz dikkat edin. Onları alıp götürme hevesinde buradaki maymunlar. Artı eğer yemek varsa yanınızda onları çantanıza kaldırın. Çünkü gelip elinizden kapmaya çalışabilirler ve biraz agresifler gerçekten. Eğer buraya fotoğraf çekmek için geliyorsanız ya sabah erken gelin. Çünkü sabah 5-6 gibi sadular Shiva'ya ibadete başlıyorlar. Ya da akşam ağartı törenlerine gelin. Buraya gelirken söylediğim gibi eğer ağartı törenlerine geliyorsanız yanınıza telelensinizi, saduları çekecekseniz de mutlaka ve mutlaka portre lensinizi yanınıza alın. Geniş açı lens burada çok işinizi görmeyecek. Eğer bir geniş açı lensiniz varsa burası çok gürültülü bir yer, çok kalabalık. O yüzden geniş açı lensle çok çekecek bir şey yok. Geniş açı lensinizi dilerseniz otel odasında bırakabilirsiniz. Bagmati Nehri biraz pis. Dediğim gibi ölülere yakılıyor. Ölülerin eşyaları falan var. Çok fazla yansıma olmuyor ama yine de yanınıza bir CPL filtre alın bence. Yansımaları engellemek için. Çok yansımayacaktır ama gene de hazırlıklı olun. Ben buraya gelirken genellikle yanıma full frame karşılığı 50 mm olan ve bir tane de portre lens alıyorum. Eğer akşam geleceksem de söylediğim gibi bir tele lensle geliyorum. Yeterli oluyor bana. Akşam eğer burada ağartı törenlerini çekecekseniz mutlaka yanınıza bir tele lens alın ve bu hızlı diyaframlı bir tele lens almanızda çok büyük fayda var.
ISO performansı yüksek, titreşim engelleme özelliği olan bir fotoğraf makinesi çok işinizi görecektir. Çünkü muhtemelen çok kalabalık olacak ve nehrin karşısından fotoğraf almaya çalışacaksınız. Ve akşam güneş battıktan sonra yapıldığı için bu törenler ISO performans, titreşim engelleme, hızlı diyaframlar burada çok işimizi görecek. Açıkçası buraya sadece tek bir lens alayım, hangisini alayım da geleyim derseniz ben kesinlikle ve kesinlikle full frame karşılığı 50 mm hızlı diyaframlı böyle 1.8, 1.4 gibi diyaframı olan bir lensle gelmenizi tercih ederim. Çünkü hem portre çekebilirsiniz hem yakın plan, uzak plan fotoğraflar alabilirsiniz burada. Bu video sanıyorum birazcık uzun oldu diğerlerine göre. Umarım edit sırasında birazcık kısaltabilirim. Sıkılmayıp dinlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.